Bu haftaki konumuz obezite cerrahisinde 16 sıra. Doğru bilinen yanlışlar, yanlış bilinen doğrular. En önemlilikten bir tanesi ameliyathane ve hastane. Bu haftaki konumuz obezite cerrahisinde 10 altın kural. Bunun ilki hastaya doğru bilgilendirme. Bu bilgilendirmeyi aslında doktor ve obezite cerrahisindeki koordinatör yapmaktadır. Buradaki en büyük sıkıntı obezite cerrahisini düşünen hastalar öncelikle internet ortamında bazı şeyleri görüyorlar. Doğru bilinen yanlışlar, yanlış bilinen doğrular. Oradaki bilgilerin çoğu sanal bilgiler. Aslında obezite cerrahisi düşünen hastanın, her hastanın mutlaka koordinatörüyle ve doktoruyla mutlaka görüşmesi lazım. İkinci kuralımız mutlaka hastanın psikolojik testleri doldurması lazım. Biz bütün hastalarımıza eğer bir ameliyat düşünüyorsak bu hastaya mutlaka psikolojik bir test dolduruyoruz ve psikoloğumuz bu testle ilgili bize yorumlarını söylüyor. Bunun sebebi de şu: 2017'den önce psikolojik testler yapılmıyordu ve bizim geri kilo alımlarının bir kısmının sebebi psikolojisi bozuk insanları bizim ameliyat etmemizle ilgiliydi. Onun için de psikolojik test çok önemli. Eğer psikolojik testi geçemeyen insanlara biz ameliyat yapmıyoruz. O daha sonra hasta bir diyetisyen görüşmesi yapıyor. Bu bir ön görüşme. Hastanın ileriki yaşamında neler beklediğini anlatması için gerekli. Sebebi de şu: hasta yaklaşık 3 ay sonra, 4 ay sonra, 5 ay sonra başına ne gelecek bunları bilmesi lazım. Yani doğru bilgilendirmek şart. Hasta yoksa diyetisyeni görmeden ameliyat olmaması lazım. Obezite cerrahisinde bu aşamalardan sonra dördüncü olarak hasta doğal olarak hastaneye alınıyor. Hastanedeki özellikle hastanın bütün kan tahlilleri yapılıp özellikle dahiliye, anestezi, kardiyoloji, göğüs hastalıkları uzmanı hastaya kontrol ediyor. Eğer bir sıkıntısı yoksa ameliyata hazır denip hazırlanıyor. Bu dönemde mutlaka bu testlerin yapılması lazım. Bu testlerin içinde ufak da olsa bir check-up var. Hastanın batının içindeki durumu, guatrı, her şey test edilip ondan sonra biz ameliyata hazır halde hastayı alıyoruz. Eğer bu yapılan testlerde herhangi bir sorun varsa biz bu ameliyatı yapmıyoruz. Hasta bu safhadan sonra bütün testler yapıldıktan sonra ameliyata hazır halde servise kabul ediliyor. Servisteki özellik buradaki hemşirenin durumu. Siz bizde ameliyat olacaksanız bir hemşire gece nöbet tutuyorsa bunun en az 200 tane gündüz obezite cerrahisi olan insanlar görmesi lazım. Yani kattaki personelden tutun da hemşireye kadar mutlaka tecrübe olması lazım. Çünkü sizle ilgilenecek olan birinci aşamada geceleyin hemşireniz. Onun için hemşire terbiyesi burada çok önemli. En önemlilikten bir tanesi ameliyathane ve hastane. Hastane bir kere obezite cerrahisi yapılacak bir kalitede bir hastane olması lazım. Özellikle ameliyathane çok önemli. Çünkü ameliyathanenin ortamları siz göremiyorsunuz. Siz göremediğiniz için nasıl bir ameliyathanede ameliyat olduğunuzu bilmiyorsunuz. Obezite ameliyatlarında hastane masasından da odanın genişliğinden tutun malzemeye kadar çok önemli. Onun için ameliyathane çok önemli. Geldik ameliyata. Ameliyatta hastada kullanılan malzemeler. Bunlar da çok önemli. Son zamanlarda daha önce kullanılan malzemelerin imitasyon dediğimiz o malzemeler kullanılırsa bu hastada kaçak riski, ödüm riski, ameliyattan sonra komplikasyon riski çok fazla olmaktadır.
Sebebine gelince siz bu ameliyathanede kullanacağınız malzemelerin çoğu disposable dediğimiz, yani bir kere kullanıp atılacak malzemeler. Siz bu malzemeyi 2 defa, 3 defa kullanırsanız tabii ki sıkıntı yaşarsınız. Aynı zamanda orijinal malzemeyi Çin'den üretilen daha ucuz, daha kalitesiz malzeme kullanırsanız yine sorun yaşarsınız. Ve inanıyorum ki ölümlerin, komplikasyonların çoğunun sorunu başlangıcı ameliyathane. Onun için de biz bu hastalara ameliyatta ne yaptık, ne ettik, ne malzeme kullandığımızı bir CD'ye çekip hastanın tüm ameliyatını hastaya vermekteyiz. Çünkü ileride hastada bir şey olduğunda en azından elimizde CD olur. Onun için ameliyat olacak hastalara önerimiz, bu ameliyatlardan mutlaka ameliyatın CD'sini, ameliyatın görüntülerini istemesi lazım. Eğer bunları isterseniz o zaman sizin ameliyatta ne malzeme kullanıldığını, hangi malzeme kullanıldığını bilmeniz lazım. İkinci bir özellik ise hasta mutlaka bütün her şeyi soracak, artı doktor bey ameliyathanede bana hangi malzemeyi kullanacaksınız diye sorması lazım. Bu hastanın bakımı çok önemli. Çünkü post-op dediğimiz ameliyat sonrasında yine hemşire tecrübesi çok önemli. Hangi doktor hastanede yatıyor? Hiçbir doktor hastanede yatmıyor. Sizi biz hemşireyle baş başa bırakıyoruz. Onun için de bu hemşirenin çok tecrübeli olması lazım ve doktorla 24 saat iletişim halinde olması lazım. Ve aynı zamanda doktorun yardımcı elemanları size yardımcı olması lazım. Ameliyattan çıktıktan sonra servise alındığınızda ilk 24 saatiniz çok önemli. Ne riskiniz var? Kanama riskiniz, kaçak risk hep bu dönemde oluyor. Olay ki böyle bir komplikasyon olduğunda erken müdahale çok rahatlıkla bunu önleyebiliriz. Ama 3. gün, 4. gün ya sabah geldiğinde biz bunu görürsek önleyemeyiz. Onun için ameliyattan sonraki ilk 24 saat çok önemli. Evet, bu ameliyat oldunuz, başarılı oldu. 1. 2. 3. gün hastanede geçirdiniz, taburcu oldunuz, evinize gittiniz. Buradaki sıkıntı ondan sonra başlıyor. Sıkıntı şu, sizin takip edilmeniz lazım. Sizin doktorla iletişiminiz lazım. Doktor ve ekibiyle en az 5 yıl iletişiminiz lazım. İlk 1 yıl çok sık iletişim lazım. Onun için de biz sizi muayenemize çağırıyoruz. Buradaki diyetisyen görüşmesi, doktor görüşmesi oluyor. Bu da ameliyattan sonra 1. hafta, 1. ay, 3. ay, 6. ayda mutlaka bu hastalarla görüşüyoruz. Onun dışında bu hastanın arada da görüşmelerimiz oluyor. Sıkı bir takibiniz lazım. Yani işin özü şu. Bu ameliyat olduğunuz, bu kadar sıkıntı yaşadınız. O işin %30'luk kısmı. %70'lik kısmı siz ameliyattan çıktıktan sonra başlıyor. Yani siz ameliyat oldunuz, evinize gittiniz. Ondan sonraki süreç çok daha önemli. Onun için araştırırken mutlaka bu doktor ekibinin ameliyattan sonra sizi takip edici ekibi çok iyi bilmeniz lazım. Onun içindir ki biz bütün hastalarımıza bütün ekibi tanıtıyoruz. Bu anlattığımız 10 kural bütün obez cerrahisinde geçerlidir. Bu kuralı uymayan ekiplerle ameliyat olmayın birincisi. Bu kurala uyarsanız, 10 tane altın kurala uyarsanız zaten sizin sağlıklı kilo vermemeniz imkansız. Onun için bu kurallara uyalım veya bu kurallara uyan yerlerde ameliyat olalım. Ondan sonra sağlıklı kilolarımızı verelim. Teşekkür ediyorum.